Merhabalar. Merhaba, hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Hoş Ben geldin de iyiyim. Deniz. Teşekkür ederim. Biz seni tanıyoruz. Çok eskiden. Çok sağ olun. Videolarını izliyoruz. Artık aileden birisin. Evet, çok sağ Bizim olun. Çok için. teşekkür ederim nazik Ne davetiniz demek, için. Ne demek? Nasıl bulduk buraları? Gelirken hani çam ağaçlarının içinden geldik. Hemen Kaz Dağları'nın eteğindesiniz zaten. Evet. Çok güzel bir yerde oturuyorsunuz. Hayran Çok kaldım keyifli. valla. Çok sağ ol. Buyur gel böyle. Tamam. Oturalım. Gelin bakalım. Burası Dağda Bir Nefes Bostanpınarı Çiftliği. Benim adım Nili Semka İnce. Emekli öğretmenim, çocuk gelişimi eğitimciyim. Uzun yıllar liselerde görev yaptım. Sonra emekli olduk ve buraya geldik. Ben Ali İnce, emekli resim öğretmeniyim. Uzun yıllar resim öğretmeni olarak Urfa ve Bursa'da çalıştım. 2019 yılında büyük bir değişiklik kararıyla buraya yerleşmeye karar verdik. Kaz Dağları'nı seçtik ve bu araziyi satın aldık ve yerleştik. Kaldığımız bölgeyi biraz da size anlatalım. Burası Edremit'le Havran'ın arasında kalan Kaz Dağları'nın eteğinde Kumluca diye anılan bir bölge. Bizim bulunduğumuz yer, yani şu andaki konuğumuzun çevresinde çam ağaçları ve farklı bazı ağaçlar da var ama daha çok genellikle karaçam denilen çam türüyle kaplı. 6,5 dönüme yakın içinde zeytin ve ceviz ağaçları vardı. Ve biz yaklaşık 300'e yakın ağaç ektik şu anda. Tapuda da karışık meyve ağacı olan bir bağ bahçeye çevirdik. Önceleri karavanda kaldık. İleride daha sonra göreceğiniz kulübemiz var bir tane. Orada kaldık bir müddette. En son bir yıldır da bu evde kalıyoruz. İzinimizi aldık ve bağ bahçe evi olarak yaptık burayı. Permakültür ilkelerine bağlı sürdürülebilir bir tarım, doğal bir tarım uygulamaya çalışıyoruz. Onun için ekim sırasında daha çok organik madde katmaya çalışıyoruz bahçemize ve geliştirmeye çalışıyoruz. Permakültür ilkelerinde biliyorsunuz karışık ekimler yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi bitkiler karışık ekiliyor. Zararlı böcekleri uzaklaştırmak için yararlı böcekleri de çekmek amacıyla karışık ekimler yapılıyor. Tıbbi aromatik bitkilerimiz var. Eşimle beraber ikimiz de biraz doğa tutkunuyuz bizler. Daha önce gençlik dönemlerimizde her tatil dönemimizde mutlaka doğada yaşardık. Doğaya giderdik. Yani herkes işte oteller, şunlar bunlar, tatil yerleri falan derken biz dağların içinde, ormanların içinde, çocuğumuz da o zaman küçüktü. Oralarda bizim tatil anlayışımız oydu. Bir atlama yapalım burada dedik ve sonra bir karavan hayalimiz vardı yine. Bir karavanımız oldu öyle ya da böyle. Karavanımızla birlikte bu sefer onunla gezmeye başladık. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında da karavanla pek çok bölgeye gittik, gezdik, dolaştık. Ve daha sonra bir diğer hayalimiz tabii ki doğada yaşamak. Çünkü bizim için doğa her şey. Yani şehir güzel, tamam, iyi, hoş. Her şey çok kolay orada, çok rahat. Her şeyi bize sunuyor şehir hayatı. Ama biz biraz böyle doğanın o zorluklarını da görmek istiyorduk. Gidip geldikçe zaten kamp yaptıkça bunları görüyorduk ve gerçekten çok büyük keyif alıyorduk. Zaten sevilmeden yapılacak bir şey değil bu.
yaklaşık 2-3 yılda burada kaldık. 3 yıl. 3 yıl 3 yıl. Burada 1 yıl kaldık. karavanda, Yaz, kış. 3 yılda kulübede yaşadık. 3 yılda kulübede kaldık. Burası eski tuvaletimiz. Karavanda kalırken bu tuvaleti yapmıştık. Şu bölge, şurada şimdi tavuklar koşuyorlar, kaçıyorlar şimdi sizden. Bakın burası eski buzdolaplarından yaptığımız solucan çiftliğimiz. Buraları eski buzdolaplarından, buralarda içinde solucanlarımız var bizim. Kaliforniya kırmızı solucanı. Buraya yemek artıklarını, meyve sebze artıklarını atıyoruz. Solucanlar bunların içinde, bu altta gördüğünüz solucan gübreleri bakın çıkmaya başladılar. İşte buralarda solucan kendi gübresini yapıyor. Bu böyle bahara kadar çoğaltacağız biz bunları. Baharda da tarım amaçlı, yani fidelerin altında, ağaçların altında kullanıyoruz. Küçük bir salon, mutfak bir arada, lavabo, banyo. Rahatlıkla bize yeterliydi. Ama tabii çok keyifliydi burada yaşamak. Zordu ama çok güzeldi. Burayı da veranda olarak kullanıyorduk. Şimdi tabii kış olduğu için toparladık her şeyi. Yazın burayı yine kullanıyoruz biz. Ahbaplarımız, eşimiz, dostumuz geliyor. İsterlerse orada, isteyenler burada kalıyor. Bu bizim Badem. Bir de kardeşi var Cabbar. Sokaktan aldık bunları biz. Buraya çok iyi uyum sağladılar. Büyüdüler. Bizim korumalarımız burada. Tabii şimdi misafirimiz var olduğu için salık değil. Artı kışlık şartları aldık. Burada biraz yukarıda onun kendi yeri var. Orada duruyor. Permakültür sürdürülebilir bir tarım demek. Gıda ormanları yapılır ya da toprak iyileştirmeleri yapılır. Su yönetimi yapılır. Bu su yönetimi derken işte yağmur sularını kullanırsınız. Yeraltı sularından başka. Toprağı iyileştirme derken toprağa organik madde katarsınız. Gübre bile ilaçlı olduğu için hayvan gübresi bile permakültürde pek kullanılması öneriliyor. Böcekten, zararlı böcek için ilaç atılmaz. Burada gördüğünüz gibi örneğin şu lavantindir. Çok güzel bir kokusu vardır. Böcek çeker. Kadife çiçeğimiz var. Ada çayımız. Ondan sonra Böcekleri uzaklaştırır yani. bazıları böcekleri uzaklaştırıyor, bazıları da çekiyor. Yani zararlı böcekleri uzaklaştırıp çeken bitkiler var. Yani bunlar çok uzun anlatılması gereken şeyler. İncelenmesi lazım. Ha bakın burası bir sebze yatağı. Karışık ekilmiş, bunun arasına domates, biber atlayarak salatalık vesaire ektiğiniz zaman ürün burada böceksiz, bozulmadan gelişiyor orada. Orada oluyor. O sebze yatağında oluşuyor. Şimdi burada da sebze yataklarımız var. Şu asmamız mesela, şimdi bunu ben yapıyordum. Yarım kaldı yağmurdan dolayı. Şu ağaçlarımızla buraya çardak yapacağım bir tane. Bakın permakültürde bir olay da kompost oluşturmadır. Evdeki sebze yemek artıklarından daha çok yiyecek olmuyor da sebze ve meyve kabuklu farenin vesaire gelmeyeceği şekilde şeyleri buraya atıyoruz. Yaprakları atıyoruz. Topladığımız otları atıyoruz. Burası da çürüyor. Yaklaşık eğer uzun çürüme yaptıracaksanız arada bir alt üst ediyorsunuz. Çok güzel bir bahçe toprağınız oluşuyor. Kompost denilen. Bu şekilde sebze yatakları yaptık. Buraları yine karışık ekimler yapıyoruz. Bu sebze yataklarında. Şimdi kış şartları biraz tabii söküm yapıldı. Ağaçlarımız çok büyüdü. Gerçi çok büyük alanda gölge de gerekebiliyor. Bazen mesela burası Ege bölgesinin kuzeyi sıcak bir bölge. Dolayısıyla ağaç gölgesinden de yararlanıyoruz burada. Ağaç gölgesi de bazen işimize yarıyor ektiklerimizde.
Permakültürde tavuğu kullanıyorsunuz. Hem gübresini. Gel. Şimdi bu sebze yataklarımız henüz ekilmediği için saldık. Mesela eşelenmesini istediğimiz bir ağaç altına yem atıyoruz biraz. Ya da temizlenmesini istediğimiz bir bölgede onlar orayı eşeleyerek temizlemeye başlıyorlar. Burası çok fazla ot bürümüştü. Bayağıdır saldık ve bu otları temizlediler burada. Bayağı bir temizlediler. Hem kaz, mesela ördek de kaz otlarken ördekler de böcekleri temizler. Solucan demeyeyim de salyangoz tarzı bir takım böcekleri de temizlerler. Ördek de kullanılabilir ama şöyle bir şey var. Ekeceğiniz bölgeyle permakültür diyor ki en az enerjiyle çok iş. Artı bir işte bir projede çok fazla yararlanma. Şimdi oradaki tavuk alanımız var. Telle kapalı orası. Biz yazın orayı kapatıyoruz. O taraftaki bölgede geziniyorlar tavuklarımız. Burada ekim alanı olarak kullanıyoruz. Buradan çıkan şimdi fazlalık artıkları da orada gerek komposta gerek de onların alanlarına atıyoruz. Yeşillik fazlalıklarını onlardan besleniyorlar. Yakın olması gerekiyor. Fakat tabii burada en önemli şey tavuğu kaçırmayacaksınız sebze bahçenize. Kaçırırsanız o bir felakete dönüşebiliyor. Sebzeleri. Yani uzun süre oralarda kalırsa. Yağmurda gelen sel suları buralardan bu iç dereye geliyor. Vetiver ektik su bitkisi. Bakın ada çayları, lavantalar ve aralarda da bu sudan yararlanan armut ağaçlarımız falan var. Küçük onlar da. Arkada yine armut falan var. Bu su burada birikiyor. Toprak altından kumluk zaten alan. Toprak altından buradan süzülerek dereye gidiyor. Yani şaldır şuldur akarak gitmiyor da sel suyu gibi alttan süzülerek gidiyor. Toprağı böyle bir değerlendirmeye aldık. Tabii bunlar yazın daha iyi gözüküyor. Yanlarında dikkat ettiyseniz hep vetiverler var. Bunlar tabii çoğaltılacak. Bütün dere boyuna böyle ekilecek. Bunların da nedeni suyu temizliyor vetiverler. Suyu temizliyor ve orada bir doğal yaşam oluşmasına olanak sağlıyor. O nedenle vetiverleri de böyle suyu çok fazla seviyor zaten. Sulak alanlarda daha çok kullanılıyor. Çok da yararlı bir bitki. Şöyle işi bittikten sonra işte yeşillendi falan. Sonbaharda tabii biz kesmedik ama sonbaharda bunları kesebiliyorsunuz. Alttan kesiyorsunuz. Yine çoğalıyor çünkü. Kestiklerinizden de taman yapabiliyorsunuz. Yani o tarz kullanabiliyorsunuz. Sepet değişik dahi yerlerde. örülebiliyor. Biz bitkilerin üzerlerini tabii biraz daha yeşil sararacak onlar. Şu anda daha yeşil. İyice sarardıktan sonra keseceğiz ve yine arazinin bir bölümünü kapatıcı olarak Malç kullanacağız. olarak Malç kullanacağız. yapacağız onlardan da. Mesela şu balyayı köylü yol kenarına atmış. Bakın şimdi bu balya yol kenarına atılmış bir balya. Saman balyası hayvanlara veremeyeceği için. Ama biz onu oradan aldık. Getirdik ve şimdi burada ağaç altlarına malç olarak kullanacağız bunu. Ya da sebze bahçesinde malç olarak kullanacağız. Toprağa bir karbon katıyorsunuz. Bakın şimdi burada biraz bakın bunları ben kaldırayım şimdi. Burada bizim talaşlarımız var. Görüyorsunuz ağacın altında. Burada talaş çıkıyor. Şuralarda. Bu ağaçların altına biz talaş kapattık. Bak, görüyor musun? Çoğunda bu talaşı koyduk. Talaş Sebep bunlar. karbona dönüşecek. Yalnız bu aldığımız talaşın ağaç dallarının üst tarafından alınan talaşların olması, kendi öğüttüğünüz talaş olması çok önemli. Çünkü onda daha çok azot oranı daha yüksek oluyor. Görüyorsunuz bu şimdi toprağa dönüşüyor ve karbon veriyor. Aynı zamanda bunun içine yeşillik de katarsanız azot vermeye başlayacak.
permakültürde ağaçlar birlik olarak ekiliyor. Ekilim sistemi farklı. Yani bir tane büyük ağaç, onun yanına 2 küçük ağaç veya yine bir takım bitkiler ekmeniz gerekiyor. Burada pek örneği yok. Yukarıda daha çok var. Şimdi mesela elma ağacı birliği deniyor. Yanına bir takım toprak altından bir takım mineralleri çeken bir bitki ekilebiliyor. Kara kafes otu gibi. Yanına bir çalı bitkileri ekilebiliyor. Bunlar birbirleriyle toprak altından simbiyotik ilişkiler kurarak birbirlerine mineral alışverişinde bulunuyorlar. İlçe tarım bana ağaçların sırayla işte şu cinslerin 3 metre, şu cinslerin 5 metre sıra aralıklarıyla arasından traktör geçebilecek şekilde, yoksa hepsi bir yere. Mesela elma ağaçları hepsi bir tarafa, kirazlar bir tarafa. Bunları böyle önerdi bana. Ama bu permakültüre uymuyor. Neden uymuyor? Endüstriyel tarıma uyuyor. Çünkü traktörle sürüyorsunuz, toplarken arasından traktör geçiyor. Bu endüstriyel tarımda bu şekilde olursa çabuk topluyorsunuz falan. Ama permakültür uygulayacaksanız, bunu böyle yaparsanız bu kiraza gelen bir böcek hemen onu atlıyor. Sıradan bu kiraz ağaçlarının hepsi böcekleniyor. Ya da ne bileyim elma ağaçlarının hepsi hastalanıyor. İşte sebebi de böyle yakın dikilmesi. Ama permakültürde bunları birlik halinde, yonca şeklinde. Mesela 2 ağaç çevresine çalı bitkileri, bir takım aromatik bitkiler vesaireyle böyle bir birlik olarak ekerseniz o zaman bunların hastalanma riski, böceklenme riski azalıyor. Ve herhangi bir ilaç atmanıza da gerek kalmıyor. Biz yer ararken ben hem dere olacak hem de manzarası olacak diye tutturmuştum. Kesin öyle olacak. Bizi pek çok yerlere götürdüler. İşte zeytinliklere götürüldü. Düz bomboş arazilere ya da etrafı tümüyle orman, dümdüz hiçbir şey olmayan bir araziye. Tabii her seferinde de yok burası olmaz, deresi var mı ben soruyorum. Adam diyor ki emlakçı yok burada dere diyor. İşte bir yere gidiyoruz, manzarayı gösteriyor. Siz diyor manzara istemiştiniz. Enfes bir manzara ama dere nerede? Dere yok dedi. Olmaz o zaman. En sonunda biz işte arabayla yine aramalarımıza devam ederken o zaman da baktığımız yerlerin ederi 300 bin, 400 bin civarında falan değişiyor. Sonra dedi ki peki hem dere olacak hem manzara olacak. Yani dedi ki dere olan yerde manzara olmaz çünkü vadinin içindedir dere. Ama manzara istediğiniz yerde tepedir. Orada da dereyi bulamazsınız. Ben de dedim ki hayır, ben ikisini de bulacağım. Peki dedi siz ne kadar bir fiyat ayırdınız bu isteğiniz için? Hani olmayacak bir şey istiyorsun. Herhalde çok para var sende ki istiyorsun bunu. Ne kadar dedi bir para ayırmıştınız? Dedim ya etrafta 300-400 bin her baktığımız yerde. Ben de döndüm dedim ki vallahi 150 bin falan ayırdık biz. Adam bir sinirlendi. Dedi ki hem dedi paran yok dedi. Hem de dedi manzara istiyorsun, dere istiyorsun bir de paran yok. Dur şoför bey dur dedi arabayı dedi. Durdurduk indi adam. O kadar kızdı bana yani. Sonra biz burayı bulduk tabii. Hem manzarası var hem dere var. Ben Ali'ye dedim ki Ali gönderelim şu adama şunları. Bak oluyormuş 150 bine de oluyormuş. Öyle de bir hikayesi vardır burada. Siz aldığınız sene kaça aldınız burayı? O zaman ne kadardı? 200. 200. Yani. 200 lira. Hangi seneydi? 2019'un Ağustos, Eylül, Ağustos, Eylül falandı. Evet. Düşünün yani. 200 bin lira. 200 bin lira. Ne ki falan şu anda değil mi? Evet. Birdenbire pandemi oldu. Pandemi olunca da biz tabii buradaydık o zaman. İnsanlar bir anda işte şehirlerden uzaklaşmaya başladılar. Arazi arayışlarına girdi ve burada gerçekten çok arazi satıldı ama çok yüksek fiyatlara. Ve şimdi daha da yükselmiş o fiyatlar. Bir de şöyle bir şey var. Permakültür uygulamaları yapanlar bilir, 5. bölge dedikleri orman bölgesi, vahşi bir alan önerirler. Bu alanda yararlanırsınız. Odunundan, çalısından, otundan, toprağından kompostlar oluşuyor burada çok güzel. Bakın bu yapraklar çürüyor. Altta çok güzel bir toprak oluşuyor. Şu anda yine sel getirdiği için buradan kum çıkmış.
Şuralarda falan mesela çok güzel açılınca. kompost oluşuyor. Permakültürün bir şeyinden bir tanesi de gıda ormanı oluşturmak ve ormanı taklit ediyorsun. Şimdi ormanda gübre atmıyoruz, ilaç atmıyoruz, sulamıyoruz ama bütün ağaçlar gayet güzel yaşıyorlar. Permakültürde de amaç ormanı taklit edip meyve ağaçlarınızı değişik ağaçlarıyla birlik oluşturup, loncalar oluşturup bir gıda ormanı oluşturmak ve burada gayet sıhhi, gayet lezzetli meyve, sebze üretmek. Bak şimdi Yani Hasan, amaç bu. Bizim de istediğimiz, uygulamak istediğimiz bu. burayı da açtım şimdi göresin diye. Genelde bu ağaçların altında bak oluşan topraklara bakar mısın? Yani bu yapraklar Bunlar bizim sürüyor. kullandığımız şeyler. Bunları alıyoruz daha sonra ekim yapacağımız zaman. Bunları da alıyoruz, oralara atıyoruz. Tek Daha almıyoruz da çevreden alıyoruz. çevresinden yani. ağacın kendisi- Ağacınkini değil de hani ben ağaca yakın diye açmaya çalıştım burayı. Bir sonraki düşüncemiz de şurada şöyle bir okuma alanı yapıp yazın, yaz için tabii tahtadan bir yer yatağı gibi yapıp kendimize uygun bir okuma alanı inşa etmeyi düşünüyorum. Burada derenin sesi geliyor çünkü bütün bu ağaçlar yapraklanınca burası böyle gölgelik ve o kadar serin oluyor ki yazın. Bu arada derenin sesi de geliyor. Buraya geliyorsunuz, iniyorsunuz. Büyük bir sessizlik ve gölgelik, serin bir alan ve o derenin şıkır şıkır sesi muhteşem tabii ve burada kitap okumak, çay içmek harikulade. İnşallah burayı da o hale bu yıl herhangi bir şey olmazsa getirmeyi düşünüyoruz. Daha önce niyetim vardı ama ben bir kırık bacak olayı yaşadım. Bir bacağım kırılmıştı. O beni bir yıl falan her şeyden mahrum etti. İnşallah önümüzdeki yıl belki bir daha gelirsen eğer orayı görürsün sen de yapmış olursak. Bugün tarımda kullanılan pek çok ilaç var. Duyuyorsunuzdur haberlerde şunda bunda söylüyor. Yurt dışından sürekli işte şu ürünümüz geri geldi, bu ürünümüz geri geldi. Üstünde pestisitler bulundu, şöyledir, böyledir. Sonra ne yapıyorlar? Onları iç piyasaya sürüyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Ve bizler gene belki alıp yiyoruz ama tarımda kullanılan bu ilaçlar, farklı malzemeler birincisi toprağı öldürüyor. Yani toprağın verimliliğini yıl be yıl azaltıyor. Küçük bir örnek vereyim. Yine köyden bizim gene yardıma gelen çocuklarımızdan bir tanesi. Bir traktör işte gübre varmış, hayvan gübresi. Aradı bizi, dedi ki böyle böyle dedi, elimde bir hayvan gübresi var. Getireyim mi size dedi. Dedim ki şu anda bizim ihtiyacımız yok, sağ ol. Gitmiş satmış onu. 1000 liraya mı ne satmış. Sonra geldi, ileride şurada onların bir arazisi var. Şeker gübresi almış. Şeker gübresi çok daha pahalı. Biz konuşurken ne yaptın dedim. Böyle böyle yaptım. Sen dedim geçen gün şeker gübresi getiriyordun. Ha dedi, ben dedi şeker gübresi alıp benim toprağa döktüm. Şimdi mantığa bakar mısınız? Kendi doğal gübresini başkasına satıyor. Gidiyor daha pahalı şeker gübre. Neden dediğiniz zaman o daha çabuk ve daha çok ürün veriyor diyor. Daha fazla ürün veriyor diyor. Yani burada tabii ki mantık onlar için para kazanma. Evet, ama toprağı öldürüyor ve insan sağlığını. Evet, Şimdi- sonra toprak ölmeye başlıyor. 10 yıl sonra artık o topraktan bir verim alamıyorsunuz. Şimdi %1,5 oranında toprakta %1, Avrupa'da böyle, Türkiye'de de böyle %1-1,5 oranında organik madde var. Eğer organik madde %8-16 arasında olması lazım ki verimli olsun. %1-1,5'tan aşağı düştü mü toprağınızda dikenler çıkmaya başlar. Eğer %1-1,5 civarında her tarafı ayrık otu kaplar ya da o tür bitkiler kaplar. İşte o toprağa organik madde olarak değerini arttırmanız gerekiyor ki ilaç kullanmayasınız. Bakla. Ne biliyor musunuz? Çünkü her yere bakla attık. Şimdi geçerken gördüm de onun için Mesela attım. şimdi bakla deyince buradan hemen gireyim devreye. Baklagiller baklayın. dediğimiz işte önce ağaç olarak baklagiller, akasya var, söğüt var,
Bakın şurada var mesela, hemen zeytinin yanında. Kendi kendine çıktı. Ben de şimdilik dokunmadım. Biraz zeytini engelliyor gibi duruyor gölgesi ama bekleyeceğim onu. Söğüt, akasya, iğde, bunlar baklagil ağaçlar. Bunlar kökleri vasıtasıyla diğer ağaçlarla bağlantı kuran ağaçlar. Bir de baklagil olan bezelye, bakla, bakın bunları atmıştık, tohumlama başlamış çıkmaya yavaş yavaş. Bunlar şimdi her ağacın dibine ben bunlardan 5-10 tane koydum. 5 tane, 6 tane, 3 tane ağacın durumuna göre. Şimdi bunlar çıkacaklar. Onları biçeceğim çiçeğe gelmeden. Çiçeğe geçerse azotu kendi kullanıyor. Ama kökünü çıkardığınız zaman bir tane örnek, mesela bezelyenin veya şeyin böyle mercimek gibi kesecikler görürsünüz. Azot kesecikleri köklerini çıkardığınızda. Şimdi bu baklagil bitkileri ekmek durumundasınız. Aralara serpiştirmek zorundasınız. Çünkü bunlar sürekli havadan azotu alıp toprak altından veya kendi yeşiliyle gübresi tamamen toprağa azot sağlayan bitkiler. Bu da oturma alanımız. Bazen buraya gelip oturuyoruz. Çayımızı da alıyoruz. Ondan sonra bu manzaraya karşı böyle çayımızı içiyoruz. Sohbetimizi yapıyoruz ara ara. Yine maalesef çınarımızın bir bölümü Kurudu. Bu ortadaki kurudu ya. kurudu. Çok üzüldük çünkü çok güzeldi. Kocaman bir çınardı bu da. Burasını gölge yapıyordu ve tabii ki serin yapıyordu. Rüzgarda Maalesef devrilme tehlikesi olabilir diye. yana doğru eğildi iyice kuruduktan sonra. Hiç kıyamıyorduk ama en sonra dedik ki baktık bu bir an yıkılır, herhangi bir şey olur. Kesilmesi gerekiyor. Köydeki çocuklardan birini çağırdık. Kestiler, onlar da sağ olsunlar. Şurada bir çeşme var. Burası daha önceden açıkken burada oturuyorlarmış, mola veriyorlarmış, dinleniyorlarmış. Şimdi bu bizim yukarıdan kaynak sudan gelen fazlalık suyumuzun dolduğu bir havuz, sulama havuzu. Bunun altından vanamız var. Bütün bahçeyi bu su havuzu suluyor. Haftada 2 kere, 3 kere burayı suluyor. Şu anda da temizmiş hiç. Çok güzel. Burada kestane ağacımız var. Bakın bu kestane güzel bir kestane yapıyor. Yazın çok sıcaklar olduğunda giriyoruz yani biz buna. Temizliyoruz içini. Temizliyoruz, Bazen tekrar yüzüyoruz burada. Sürekli su boşalıyor. Sulama yaptığımız zaman boşalıyor tabii içindeki su. Sonra içini temizliyoruz ve tekrar su dolunca giriyoruz içine, yüzüyoruz. Bazen kazları, ördekleri de getiriyorduk. Onlar da yüzüyorlardı. Şimdi ama onlara ayrıca yer yapacağız bakalım. Şimdi bakın orada bir arı kovanımın biri orada. Ona çok geliyorlar. Kestaneye geliyorlar. Arılar. Oğul olarak geliyorlar. Burada da var bir tane. Buna pek gelmediler ama yukarıdakine geliyorlar. Deniz, istersen karavanı da bir görelim. Çünkü genelde burada yürüyüşe giden arkadaşların çoğu gelip hep merak ediyorlar içi nasıl falan diye. Bir görelim. Tabii. Karavan özgürlük. Karavan doğaya açılma. Ya burada ilk önce tabii yaşam alanı olarak kullandık ev gibi. Daha sonra da gitmek istediğimiz yerlere, işte fotoğraflamak istediğimiz yerler için karavanımızı o zaman kullanıyoruz. Çıkartıyoruz. 2-3 gün bir yere gidip işte orada vakit geçirip oraları biraz görüp ondan sonra tekrar geri dönüyoruz. Burası ocağı. Açayım şöyle. Ocak. Burası musluğumuz. İşte yemek yapıyorsunuz, yıkıyorsunuz falan. Masamız, yemek yediğimiz, çalıştığımız alan. Koltuklar bu tarafa dönüyor ikisi de. Döndüğü zaman 4 kişi rahatlıkla oturup yemek de yiyebiliyoruz, arınabiliyoruz.
Televizyonu falan var. Hani pek kullanmıyoruz ama var. Yatak odası, yatağı, işte buzdolabı var. Dolapları var böyle gördüğün gibi. Açılıyor ve Güneş panelleri var 2 tane. Yaşam aküleri var. Artı gazlı ocak ve gazlı kombisi var. Yani sıcak suyumuz var. Kaloriferi de gazlı. Kışın da kalma şartlarına uygun. Yani kışın, yazın, biz 1,5 sene burada kışın da dahil olmak üzere kaldık içinde bunun. Gayet ısındık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. hatta daha bile rahattı. Daha bile rahattı. 8 Yani metrekareydi. Özellikle bayanlar için çünkü çok fazla temizliğiyle ıvırında zıvırında uğraşmıyorsunuz. Çok minimalist bir yaşam. Çok güzel yani 2 tane tabak, 2 tane çatal işte. Bize bulaşık çıkmıyor. Çok fazla çamaşır çıkmıyor. Ev temizliği falan yok. Benim için çok idealdi. Ama ilginçtir ki en çok erkeklerden çok bayanlar çekiniyor karavandan. Zor yaşamak diye ama aslında yaşamı daha kolay. Peki 2 yıl önce de bu evi yaptınız. Evet, Biraz 2 yıl önce. Kulübeye geçtik önce. Kulübede 24 metrekareye transfer ettik. 8 metrekareden. Sonra burası. Dedim ya hep eve hizmet ettik, eşyaya hizmet ettik. Çok saçma bir şeymiş. Sonra burayı da yaparken küçücük bir karavanda yaşadık. Çok keyifliydi. 24 metrekare kulübede yaşadık. Çok rahattı. Dedim ki ben asla büyük bir yer istemem eşime. Asla. Küçük olacak, her şey pratik olacak, minimalist olacağız. Yani her şeyimiz az olmalı artık. Kendimize daha çok vakit ayıralım. Evet, o yüzden de 75 metrekare kadar bir alan ki o bile büyük. 2 tane odası var. Bir benim çalışma odam var, yatak odası var. Görelim mi içini? Tabii buyurun. Üstünde güneş panelleri var. Evet, üstü çatı yapmadık. Teras yaptık. Çünkü yazın topladığımız ürünlerin bazılarını kurutuyorum. Kış için kurutuyoruz. O yüzden de çatı istemedim. Bu arada güneş enerjisi kaç kW'ydı onu biraz anlatabilirsin abi sen o arada. 4 tane 200'lük jel akümüz var. Bu 4 akü yetiyor. Yani çok dikkatli kullanmak koşuluyla yetiyor. Inverter'ınız. Inventörümüzde 3000 kW inventörümüz var. Ondan sonra 10 tane de panelimiz var. 270'lik panelimiz var. Şimdi Evet. Evi bu şekilde planladık. Dil Hanım anlatsın. Burası salonumuz ve de mutfağımız bir arada. Genelde bulunduğumuz işte çalıştığımız alan burası. Oturduğumuz, vakit geçirdiğimiz. Tabii bahçeden vakit kalırsa burada uykuya bazen geliyoruz. Şimdi planlamasını mutfağın kendimiz yaptık. Bu gördüğünüz tezgah sadece ahşap. Bunu Ali Bey yaptılar. Onun eseri, eşimin. Çünkü ben öbür tezgahları istemiyordum. Mutlaka ahşap olmalı, ahşap olmalı. Sağ olsun o da ahşap böyle bir tezgah yaptı. Bu taşları yine çok uzaktan bir yerlerden getirdik. Oğlumun hediyesi bu taşlarda. Ben çok beğenmiştim. O zaman biraz da pahalıydı falan böyle ikircimliklendik. O dedi ki ben alırım annem sana dedi. Aldı özel taşlar. İçleri falan boştur bunun. doğal taş. Doğal taş evet doğal taştan yapılmıştır. Baharatlığı da ben yaptım. Ha, evet. Aşağıda bir atölyemiz var, görürüz. Atölyeyi de görsün. Onun becerileri çok güçlüdür örneğin. Baharatlıklarımı falan. İşte ben bazen böyle söylüyorum, çiziyorum. Bu eksik şunu yapsana bana, bunu yapsana bana falan. Ali de sağ olsun yapıyor. Evet burada gördüğünüz mesela hep ahşap. Bunlar da Ali Hoca'nın eserleridir. Onları arkadaşla Yani yaptık çizimle ya, birlikte yaptırdık. yaptılar onu. İlk marangozluk öğrendiğim arkadaşımız vardı. Onunla beraber yapmışlar. Perdelikler falan. Onlarla. Perdelikleri falan da. Bazı böyle küçük küçük objeler. Onlar da Oğlum onlara item diyor. Bu objeler genelde işte mesela bunlar Afrika'dan almıştık. Oraya gitmiştik. Nevşehir böyle değişik bölgelerden. Yine yukarıdaki herhalde Tayland'dandı galiba o. Bu bizim günlük tablomuz sürekli ama değişiyor. Yani hep aynı kalmıyor. Bazen bulutlanıyor, sisleniyor. Hiçbir zaman aynı tabloyu görmüyoruz burada.
Zaten en Tepeye güzel yanı da o. hayranız zaten oraya. En güzel yanı o. Sürekli değişen bir tabloya sahibiz burada. Mesela kar yağdığı zaman çok güzel. Oralar bembeyaz oluyor. Beyaz bir tablo izliyoruz o zaman. Evet. Orada da bir yatak odamız. Burası böyle küçük bir yatak odamız var. Bize yetiyor zaten. Burası da banyo. çalışma odası var. Artık bizim çoktu kitaplarımız. Yani 20 metrekare bir odamız vardı öbür evde. Bütün her yer kitap doluydu. Sonra onların bir bölümünü buraya gelirken artık bağışladık, verdik kütüphanelere. Burası da benim çalışma odam gibi, hem de machine gun var. Burada ben yemek yapıyorum. İşte bir takım pasta, börek, ekmek denemelerimi burada yapıyorum. Deneysel, yani kullandığım bir aracım. Bunlar işte kitaplığım gene. Orası aynen. Böyle ufak tefek figürlerimiz de mevcut. Evet, balkonu da gösterelim. Şurada Evet. banyomuz var. O banyodaki dolap ve şeyi tezgahı ben yaptım. Dolap- Sadece lavaboyu dışarıdan aldık. Evet, balkon. Balkona bakalım. Deniz terlikli mi değil mi? Oradan Oradan Ali'cim giysin. terlik versene Deniz'e de. Islak olmasın ama. Yok. İyi. Şöyle size alayım. Burası, verandamızı da bu yıl yaptık. Önce bu veranda yoktu. Daha sonra bir veranda koyduk buraya. Misafirlerimiz falan geldiği zaman yazın burada işte birlikte yemek yiyoruz, sohbetler ediyoruz. Manzaraya karşı hem serin oluyor burası. Bu bölge yazın iyice baharda başlıyor yeşillenmeye. Karşıları bile göremiyorsunuz. Ekinler de oluyor her Şimdi yerde. kışlık toparladık tabii biraz yağmur yemesin diye. Cabbar. Cabbar gel. Cabbar oğlum bu. Bakma böyle kocaman olduğunu. O kadar sevgi doludur ki aslında. Hep sevilsin ister. Cabbar bu. Şimdi Bu görenler da, şeydir. Bunun neresi korumamız baksana bizim. kocaman bir şey falan ama bunlar öyle. Hayır. Tamam, Gel buraya, gel. Gel. Sakın tüy atlama. değiştiriyor şimdi kışlık. Sen bu tarafa geç O da kış istersen. gel. Böyle sen. Orayı böyle atölye gibi kullanıyoruz. Tamam. Aslanım benim be. Biraz karanlık Aslan ama. oğlum benim. Tamam. Hoppa. Şimdi burası benim yaşam alanı diyeyim ben. Yani bir nevi bir arazinin olmazsa olmazı atölyemiz. İşte demirden tutun marangoz işlerine kadar çoğu işimizi burada yapıyoruz. Çoğu eski malzemeler var. Onlar babamdan kalan şeyler. O da çok meraklıydı. Ama benim de çok aldığım işte makine cinsi şeyler var. Arta kalan ahşaplar, dışarıdan bahçeden aldığımız şeylerle bir yığın şeyler yapıyoruz. Biraz da böyle yukarıda gördüğünüz gibi dolaplar falan yapmıştık. Sehpa, televizyon sehpası gibi şeyleri böyle doğal haliyle yapmayı seviyorum. Ya da işte böyle kırılan sandalyeleri falan onuruyoruz, tamir ediyoruz. Çok yaratıcı ve el becerisi hakikaten çok yüksek. Yani elektrikte sorun var, tık tamir ediyor. Suda sorun var, tık tamir ediyor. Ya sökmediğim malzeme kalmadı burada benim. Çünkü mecbursunuz. Güneş paneli arıza yapıyor, tamir ediyorsun. Çağırmaya kalksan 3 gün, 5 günde gelemiyor adam. Su tesisatında güneş sıcak suyunda bir sıkıntı oluyor veya ne bileyim su sıkıntısı oluyor. Adamı çağırıyorsun, abi işim var, 5 gün sonra ancak gelirim. Mecbursun, sen söküyorsun. Yani zaten birazcık elimiz iş görüyordu. Tamamen her şeyi sökmeye başladık burada arazide. Her şeyi yapmaya başladık. Bir dakika şimdi. Yandı galiba. Burası da işte yazın yaptıklarımız, bazı şeyleri buralarda depoluyoruz böyle. Ben şöyle geçeyim. Salçası, sirkesi, turşusu. Evet, turşular, sirkeler. Burada da aynı şekilde aldığımız, yine tabii doğada olduğumuz için uzak gideceğimiz gidip yerler. alamadığımız Bazı şeyler var. şeyleri bulunduruyoruz erzaklarında. Zeytin yaptık biraz. Salçalarımızı Zeytinlerimiz. yaptık. Ceviz topladık. Cevizimiz var burada. Evet, peynirlerimiz. Bunları- Bizim burada keçi çobanımız var bir Necati'ye arkadaş. selam olsun burada. Evet, sağ olsun Necati. Geçen Bize dönem getirdiği sütlerle yaptığımız peynirlerimiz var.
Geçen yıl bize bolca Ocak ayından itibaren Ağustos'a kadar sürekli süt getirdi her gün. Artık atölye gibi bir peynir atölyesi kurduk mecburen. Sürekli peynir yaptık. Denemeler yaptık tabii. Peynirde oldu ama şırdan mayası kullandık peynir yaparken de. Onun keçiler de tabii hep dağda geziyor. Normalde yem falan vermiyor o hiç. Sadece doğada nasıl besleniyorlarsa o şekilde. Sütünü satmıyor. Daha çok keçilerini yetiştiriyor. Hem damızlık kullanıyor hem de onları et olarak satıyor. Karavanda duruyor aslında. Karavanda hani bir yere gidersek böyle ateş şeyde yakmayalım diye. Ormanda şurada burada. Hayvana zarar veriyoruz, bitkilere zarar veriyoruz, ağaçları kesiyoruz, katlediyoruz. Pek çok şey para için belki bunlar yapılıyor. Benim tek isteğim insanlardan daha çok bilinçlenmek. Yani doğa konusunda bilinçlenmek. Ağacın ne kadar önemli olduğu, bitkinin ne kadar önemli olduğu, hayvanların ne kadar önemli olduğu hayatımızda. Bu anlamda tabii ki bu eğitimli olacak bir şey. Eğitimle ancak halledebileceğimiz bir mesele. Tek isteğim lütfen artık doğayı katletmekten, doğaya zarar vermekten, diğer insanların yaşama şansını ellerinden almaktan uzaklaşalım, bitirelim bu işi, yapmayalım diye düşünüyorum. Tek söyleyeceğim budur bununla ilgili. İşte bak ne kadar güzel, biz burada yaşıyoruz ve pek çok şeyimizi buradan elde ediyoruz şu anda. Temiz havayı, meyvamızı, sebzemizi, hayvanlarımızdan aldığımız bir sürü ürünler. O nedenle bunların değerini bilmek zorundayız. Bir kişiyle bitmiyor ama iş. Yani 3, 5, 10 kişiyle falan bitmiyor. Toplum olarak bilinçlenmek. Hatta tüm dünyadaki tüm insanların bu konuda bilinçlenip artık dünyayı daha yaşanılır kılmak. Bir de savaşlara son diyeceğiz ama tarihte hiç bitmemiş ki şimdi bitsin. Son olarak söylemek istediklerimiz doğal yaşamın öncelikleri gerekiyor. Endüstriyel tarım bizi mahvediyor. Kanser vakalarının artması, obezin artması, bütün bunlar endüstriyel tarımdan ileri gelen şeyler. Evet, açlığın çözümü olarak görüldü ama bugün artık açlıktan ziyade insanları hasta eden tamamen ekonomik düşünülen, para kazanılan bir yer haline geldi. Onun için daha çok doğal tarıma yönelilmeli. Bugün mesela Konya'da artık traktörlerin, aletlerin arkaları döndürülüyor. Anız varken ekiliyor. Anız yakılmıyor. Doğayı koruyarak bu işi yapmayı anladılar. Çünkü topraklarına pestisit attıkları, herbisit attıkları, toprağı zehirledikleri, gübre yerine toprağı mahvettiklerini anladılar. Traktörlerin arkalarına takılan aletlerin bile değiştirmeye başladılar ekimini yapabilmek için. Bunlar güzel gelişmeler ama işte insanlığın bu yönde çok iyi bir şekilde yürümesi gerekiyor. Artı yaşayan insanların da buna örnek olması gerekiyor. Çok sevdiğim bir öğrencim bana bir mesaj atmış. Onunla bitirmek istiyorum. Ben ona kitaplarımı okul kütüphanesine bırakmıştım. Çok kitabımız vardı fakat bu evimize biz onların hepsini getiremedik ve büyük bir kısmını ona bıraktık. Oradan bir kitabı okumuş ve demiş ki öğretmenlik emekli olunan bir meslek değil. Bu kitapla beni harika bir insanla tanıştırdığınız için teşekkür ederim değerli öğretmenim demiş. Branşında öğrettikleri elbette kıymetli bir öğretmenin ama hayat duruşuyla, yaşama bakışıyla, insan yanıyla öğrettikleri öyle paha biçilmez ki var olun. Dil hocama çok içten sevgiler, selamlar demiş öğrencim. Evet, bunu her insan yapmalı. Sadece öğretmen değil. Yani ben genç öğretmenlere bunun olmasını istiyorum ama bu öğrencimiz de öğretmen. İnşallah o da bunu örnek alarak yaşayacak ki öyle yaşıyor. Öğretmenden ziyade her insanın hayat duruşuyla, yaşama bakışıyla, insan yanıyla örnek olması gerektiğini ben de vurguluyorum. Ayşen öğretmenimize buradan
sevgiler, selamlar, eşine de sevgiler, selamlar söyleyerek kapatıyorum. Teşekkür ederiz. Biz Çok sağ olun. teşekkür ediyoruz Deniz. İyi ki geldin. İyi ki seni tanıdık. Zaten önceden tanıyorduk ama çekimlerine şimdi seni madden artık tanıdık şu anda maddi olarak. İyi ki geldin. Çok güzel de vakit geçirdik. Her zaman bekleriz. Kapımız açık. Yine sorular merak edenler olursa aracılığımla tabii ki cevaplarız. Bir de benim söylemek istediğim şu, senin bir yaz döneminde yaptığın bir topluluk oluşturma vardı. Evet. Ben bunu bahsetmek istiyordum, unuttum. Şimdi permakültür uygulamalarının kurallarından bir tanesi topluluk oluşturmadır. Yani ürünlerini yaparsın, paylaşacak topluluğu kurman, o bilgi birikimini artı ürünlerini paylaşacak bir topluluk oluşması gerekiyor. Şimdi sen geçenlerde bunu çok güzel yapmışsın, bir topluluk oluşturmuşsun. Güzel insanlar hepsi toplanmışlar. Evet, çok Kuzey güzel. Ege Dayanışma Grubu. Evet, bir Kuzey Ege Dayanışma Grubu kurmuşsunuz. Bu grup güzel olmuş. Bunun devamı ve sürekliliği sağlanırsa çok çok iyi olur. Evet. Onun için de ayrıca sana teşekkür ediyoruz. Bununla bilgi birikimini, bilgi paylaşımlarımızı bu grupla yapalım, toplanıp zaman zaman diyorum. Teşekkür ederiz. Evet, bunu Teşekkür sağlamışsın. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. O toplulukta bence çok verimli bir topluluk olacaktır. Çok sağ olun her şey için. Siz de Görüşmek sağ olun. dileğiyle. Görüşürüz.